Acaba bir şeyi yapmaya cüret edebilir miyim? St. Petersburg'un tozlu, kirli ve tavanı insanın üzerine çökecekmiş gibi duran o dar sokaklarında açlık ve sefaletle boğuşan genç bir hukuk öğrencisi yürümektedir. Rodion Romanovich Raskolnikov. Cebinde rehinci bir kadına ait eşyalar, zihninde ise dünyayı sarsacak o karanlık teori. Suç ve ceza sadece bir baltanın iniş kalkış hikayesi değildir sevgili dostlar. İnsanın kendi koyduğu yasalara ve vicdanına karşı verdiği o devasa savaşın öyküsüdür. Bugün Raskolnikov'un olağanüstü insanlar teorisini, bir cinayetin nasıl bir intihara dönüştüğünü ve Sonya'nın o saf ışığında bulunan kurtuluşu konuşacağız. Şimdi Dostoyevski'nin o karanlık, terli ve sayıklamalarla dolu dünyasına giriyoruz. Çünkü gerçek ceza mahkeme salonlarında değil, insanın kendi kalbinde başlar. Raskolnikov sefaletin dibindedir. Ancak onu asıl bitiren açlık değil, zihnindeki o zehirli fikirdir. İnsanları ikiye ayırır: sıradan olanlar ve olağanüstü olanlar. Sıradan insanlar yasalara uyar, çoğalır ve itaat ederler. Olağanüstü insanlarsa Napolyon gibi büyük bir amaca hizmet etmek uğruna yasaları çiğneme, hatta kan dökme hakkına sahiptirler. Raskolnikov kendine sorar: ben bir parazit, bir bit miyim yoksa bir Napolyon mu? Yaşlı ve zalim tefeci kadını öldürmek, onun parasıyla binlerce iyilik yapmak, dünyayı bir mikroptan temizlemek. Bu rasyonel bir matematik gibi görünür ama Dostoyevski bize şunu hatırlatır: kanın matematiği olmaz. Raskolnikov teorisini test etmek için baltayı eline alır. Raskolnikov tefeciyi öldürür ancak beklemediği bir şey olur. Kadının masum ve saf kız kardeşi Lizaveta içeri girer. Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalır. İşte burada üst insan teorisi ilk darbesini alır. Planladığı faydalı cinayet masum bir kanla kirlenmiştir. Raskolnikov paraları çalar ama onlara dokunamaz bile. Bir taşın altına gömer. Çünkü o andan itibaren dış dünya ile bağı kopmuştur. Cinayet onu bir kahraman değil, yaşayan bir ölü haline getirmiştir. İnsanlardan tiksinir, annesinin ve kız kardeşinin sevgisinden kaçar. Suç işlendiği andan itibaren cezasını da beraberinde getirmiştir. Mutlak bir yalnızlık ve ruhsal bir cehennem. Raskolnikov'un karşısında modern dedektif figürünün atası sayılan sorgu yargıcı Porfiri Petrovich vardır. Porfiri, kanıt peşinde koşan bir polis değil, ruhun derinliklerini bilen bir psikologdur. Raskolnikov'un yazdığı Suç Üzerine makalesini okumuştur ve katilin o olduğunu bilmektedir. Aralarındaki diyaloglar muazzam bir satranç maçı gibidir. Porfiri, Raskolnikov'u tutuklamaz. Onun kendi vicdanının ağırlığı altında ezilip itiraf etmesini bekler. "Siz bir güneş olun, herkes sizi görsün," der ona. Raskolnikov kaçmak ister ama Porfiri'nin kurduğu psikolojik kapağından ve kendi zihnindeki hayaletlerden kaçamaz. Raskolnikov'un bu karanlık yolculuğundaki tek ışık, ailesine bakmak için kendini feda eden, fahişelik yapmak zorunda kalan ama ruhu tertemiz kalan Sonya'dır. Raskolnikov, Sonya'nın önünde diz çöker. "Ben senin önünde değil, insanlığın çektiği tüm acıların önünde diz çöküyorum," der. Raskolnikov suçunu ilk kez Sonya'ya itiraf eder. Sonya ona "hemen git, meydanda toprağı öp ve herkese ben katilim diye haykır," der. Sonya, Raskolnikov için rasyonalizmin bittiği ve inancın, merhametin ve fedakarlığın başladığı noktadır. Raskolnikov bir fikir yüzünden öldürmüştür. Sonya ise bir sevgi uğruna kendini feda etmiştir. Raskolnikov sonunda teslim olur. 8 yıl kürek cezasına çarptırılır ve Sibirya'ya gönderilir. Sonya da onunla birlikte gider. Ancak
Raskolnikov hapiste bile uzun süre pişmanlık duymaz. Sadece başaramadığı, yeterince güçlü bir Napolyon olamadığı için kendine kızar. Ancak bir gün nehrin kenarında otururken o kas katı kesilmiş yüreği aniden çözülür. Sevginin mantıktan daha güçlü olduğunu anlar. O an suçun ve cezanın bittiği, yeni bir hayatın başladığı andır. Dostoyevski romanı burada bitirirken bize asıl kurtuluşun acı çekmekten ve başkalarının acısını paylaşmaktan geçtiğini söyler. Bu roman zamansızdır sevgili dostlar. Çünkü Raskolnikov hepimizin içinde yaşayan o gururlu zekayı temsil eder. İnsanın her şeyi akılla çözebileceğine, ahlakı kendi başına belirleyebileceğine dair o tehlikeli inancı sorgular. Dostoyevski 19. yüzyıldan bugüne seslenerek şöyle der: İnsan bir matematik formülü değildir. Raskolnikov'un o dar odası aslında modern insanın kendi içine kapandığı, dünyadan koptuğu o yalnızlık hücresidir. Baltayı indiren el aslında tüm insanlığa vurulmuş bir darbedir. Çünkü bir insanı öldürmek aslında kendi içindeki insanlığı öldürmektir. Videomuzu bitirirken Raskolnikov'un o kirli meydanda yere kapanıp toprağa öptüğü sahneyi hayal edelim sevgili dostlar. Belki biz bir cinayet işlemedik ama hepimiz kendi hayatlarımızda bazen başkalarını sıradan görüp kendimizi haklı çıkaracak teoriler üretmedik mi? Suç ve ceza bize suçun bir eylem, cezanın bir sonuç değil, suçun bir kopuş, cezanınsa tekrar insan olma sancısı olduğunu anlatır. Eğer bir gün kendinizi vicdanınızla baş başa karanlık bir odada bulursanız, Sonya'nın elindeki o eski İncil'i ve Raskolnikov'un son gözyaşlarını hatırlayın sevgili dostlar. Çünkü ancak o zaman gerçek özgürlüğe kavuşabiliriz.